Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün Myanmar'da. Size bugün ilginç bir konu işlemeye çalışacağım. Daha doğrusu bence önemli olan bir konuyu bu videonun içerisinde yedirerek daha fazla kişiye ulaşmaya çalışacağım. Minglaba. How are you? İşleyeceğim iki konu da bu. Pan. What is this? Pan. Konya. 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 Konya Sara. Konya Sara. Okay. Right. Konya kaydı. Okay. Bugün işleyeceğimiz konu Betelnat, Pan ya da burada Konya gibi bir şey dediler şimdi abiler. Ya da bu Tanaka. 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 Okay. Okay. Đây lo mà số đủ. Tızıba. Okay đó. Okay la, thank you. Ameley. Aleykümselam. Abimiz Müslümandı galiba. Şimdi tam da işleyeceğimiz konu o. Ne gördünüz siz? Adamların ağızlarında bir şey var. Bir şeyler çiğniyorlar. Ve bu insanlar bunları 7/24 çiğniyor. Bugün buna biraz daha derinlemesine değineceğim. Ayrıca de o yüzlerine sürdükleri, dayı üstüme sürdü, Tanak adını verdikleri şeyden denemeye çalışacağım. O Pan diyelim ya da Betelnat diyelim, ondan da deneyeceğim. Bakın görüyorsunuz. Her yerde böyle sanki kavga olmuş gibi, böyle her yer kanlı gibi, her yer kırmızı. Bütün şehir böyle. Bu bir yasal uyuşturucu diyebiliriz. Çok az ülkelerde yasak olsa da bugün dünyanın birçok ülkesinde aslında serbest. En çok Güney ve Güneydoğu Asya'da tüketiliyor. Ama bu öyle bir şey ki yani Hindistan, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Filipinler buralarda var ya da bu bölgedeki Myanmar gibi ülkelerde var. Ama ayrıca mesela Amerika'ya da gitmiş. Niye? Oraya Pakistanlar, Hindistanlar gitti yaşamak için, orada da kullanıyor. Ya da daha önce Afrika'ya giden, ticaret için Afrika'ya giden bazı Hintliler de oraya bunu götürmüş. Zamanında Somali'ye gitmiştik. Orada da insanların bunu kullandığına şahit olmuştuk. Ama bu konuda yedireceğim şey de Myanmar'da bizim bir Türk şehitliğimiz var. Ve ben onları birkaç taneydi daha önce ziyaret etmiştim. Türk şehitliklerimizi geziyorum ben dünyanın her yerinde. Ama maalesef o videolar çok izlenmiyor. Üzülüyorum. O yüzden Türk şehitlerimizi bu videoda anlatacağım. Ve güzel bir restoran buldum gibi. Güzel bir yemekle başlayalım abi güne. Bravo. Evet, dünya üzerindeki en sevmediğim menü çeşididir. Fiyat yazmayan. Niye yazmıyorsun? Bu arada abi bakın burada yumurtalı kurt var. Yemek isterseniz. Ha evet, şöyle bir tabak yiyebiliriz. Yine pilav ne yapalım? Evet, yemeğimiz geldi. Malay usulü deniz mahsulü karides var, yumurta var. Yumurtalı, sebzeli bir şey söyledim ama bunda hiç noodle yok mu ya? Şimdi Yangon'un böyle 20 kilometre falan kuzeyindeyim. Şu an rastgele geziyorum. Böyle bir mahalleye girdim. Sokakları falan dolanıyorum. Keşif yapıyorum yani şu an. Burada nasıl yaşamlar, ne yapıyorlar diye. Ama tabii videomuzun konusunda da şehitliklerimizden bahsedeceğim demiştim. Birinci Dünya Savaşı'nda yani 1914 ile 18-20'li yıllar arasında 200.000'e yakın askerimiz aslında bizim şehit düşmüştü. Myanmar'da da, Hindistan'da da şehitliklerimiz vardı. Myanmar'daki şehitliğimizi daha önceki gelişimde ben 2 kere ziyaret etmiştim. 2 kere gelmişim Myanmar'a. İkisini de ziyaret etmiştim. Burada 2 tane büyük resmi yani şehitliğimiz var. Ama birkaç tane de böyle tam böyle resmiyet kazanmamış, yıkılmış, tahrip edilmiş, yok olmuş, yok olmak üzere olan şehitliklerimiz de var. Buraya nasıl yani biz hiç Myanmar'la tarih sahnemizde alakamız olmadığı halde nasıl burada şehitliğimiz var derseniz de işte Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz birlikleri Basra'dan güneyden içeri giriyorlar. Araplarla İngilizlerin işbirliği sonucu maalesef birçok askerimiz orada şehit ediliyor, hayatını kaybediyor. Bir takım askerimiz de Kutlu Ramare'de ve Kurna'da şehit ediliyor.
Daha sonra oralardan da birçok askerimiz, binlerce, on binlerce askerimiz de esir tutuluyor. İşte bunlardan 15-20 bin tanesi Hindistan'a götürülüyor. İşte ilk önce gemilere toplanıyor. Basra Körfezi'ne indiriliyor. Daha sonrasında Basra Körfezi'nden gemilerle Karaçi'ye, Karaçi'den de daha sonra Hindistan'ın iç bölgelerine, yani öyle yerlerde aslında Türk şehitlikleri var ki yani bugün bile bir insan oraya kalkıp gitmesi çok zor ama İngilizler zamanında oraya götürmüş. Hindistan'da 15-20 bin, yine Myanmar'da da 15-20 bin civarında askerimiz esir tutulmuş. Senelerce, yani kimisi 6 yıl kadar buralarda tutulmuş. İşte Hindistan'dan, Karaçi'den işte Hindistan işlerine, oradan da Burma'ya, yani bugünkü Myanmar'a şehitlerimiz getirmiş. Burada Yangon Nehri'nin Yangon limanından girmişler. Yani buranın hemen aşağısında, aslında sahilde 20 kilometre aşağıdan gemilerle esirler buraya getirilmiş. Türk esirler, Osmanlı esirleri. Daha sonrasında da işte oradan Irrawaddy Nehri var. Ben onu da gezmiştim. Onun üzerinden de Myanmar'ın içlerine ta kuzeyine kadar, Myanmar'ın kuzeyinde bile şehitlerimiz var. Ben 2 tane şehitliğimizi ziyaret etmiştim. Bu videodan sonra merak edenleriniz varsa Myanmar oynatma listemlere gidip bakabilirsiniz şehitliklerimize. Onları çekmiştim. Şu an neredeyim, ne yapıyorum hiç bilmiyorum ama hiç turistik bir yer değil. Mangalava. Bir pazara geldik. 6 yıl boyunca burada Osmanlı askerleri zor koşullarda yaşam mücadelesi verdi. Zorla çalıştırdılar. Belki türlü işkence ve eziyetlere maruz kaldılar. Buraya alışamadılar. Çünkü burada iklim başka. Burada yaşam koşulları başka. Burada yeme içme başka. O yüzden sıtma gibi ya da benzeri birçok hastalıktan askerlerimiz burada düştü. 6 yıl boyunca burada birçok noktada yaşaması gerekti askerlerimizin. Tayet'te, Meyktila'da bugün şehitliklerimiz var. Ama ben burada bir araştırma yapmışım o zaman geldiğimde. Ve Ozan Yırtık Pantolon da vardı yanımda. Onunla Budistlerle Müslümanların bir arada yaşadığı bir bölge vardı. Oraya gittik. Orada da Osmanlı şehitliği olduğu söylenen bir bölge vardı. Böyle harap edilmiş, tarap durumdaydı. Ve Myanmarlı Müslümanlarla iç içe gömülmüşler bir yerde. Bazı mezar taşları da caminin içerisindeydi. Ben oradan fotoğraflar almıştım, hatta göndermiştim Türkiye'deki bazı tarihçilere, ünlü tarihçilere bile göndermiştim. Onlardan bazıları dönüş yaptı. Evet, bunlar Osmanlı askerleri ama bazılarının isminden anlaşıldığı üzere hepsi de değil, Türk olmayabilir. Aralarında yani Osmanlı'nın silah altında bulunan diğer milletlerden de insanlar olabilir demişlerdi. Bu gelişimde de ziyaret etmeyi çok isterdim ama maalesef ziyaret edemedim çünkü şu an yani kapalı her yer. Şu an gezemiyorum çünkü sebebi her yer Myanmar'da kapalı arkadaşlar. Seyahate yasak yani her yer. Mandala'ya gidersiniz. Belki Mandala'ya gitsem, Mandala'nın biraz daha kuzeyinde bir tane daha şehitliğimiz var. Şehitlerimizin adına yapılmış bir yer var. Orası da şöyle, burada bir tane İngiliz komutan, adam keyfi olacak diye oraya bir tane botanik bahçesi yapmak istemiş ve bizim oradaki Türk esirleri de orada çalıştırmışlar. İşte 1914'ten 1920'ye kadar birçok askerimiz maalesef buralarda hayatlarını kaybetmiş. Bazılarını işte bir yere gömmüşler ama daha bir yer vardı. Oradaki şehitliğimizin üstüne havalimanını yapmışlar. Yani bir havalimanı varmış orada. Şehitliğimiz onun yanındaymış. Daha sonrasında işte o havalimanını genişleteceğiz diye bizim şehitliği de mahvetmişler. Maalesef dünyanın birçok noktasında şehitliğimiz var. Yani o Osmanlı şehitlikleri sadece Birinci Dünya Savaşı ile ibaret değil tabii ki. Bugün Singapur'da da ziyaret etmiştim. Ta Banda Aceh'e gidip oradaki Türk şehitliğini de ziyaret etmiştim. Mısır'da var, Kuzey Afrika'da var. Bugün yani Fransa'da var. Yani dünyanın birçok ülkesinde var.
NATO'ya gireceğimiz dönemde Kuzey-Güney Kore Savaşı sırasında oraya giden Türk şehitlerimiz var ve düşünün bizle hiç alakası olmayan bir savaşta yanlış bilmiyorsam hani yerlileri saymazsak Kuzey Kore ve Güney Kore'yi saymazsanız en çok askerin öldürüldüğü savaşı yaşadık yani. Düşünün hiç alakamız olmayan bir savaşta en çok Türkler ölmüştü. Oradaki şehitliğimizi de ziyaret ettik. Şu bir tane video yapmak istiyordum şehitliğimizi tekrar gidip size anlatmak, görmeyenler bilmeyenler varsa aktarmak. Gidemedim. Şimdi böyle bir video yaparken bunu giriş bölümünde size anlatmak istedim. Şimdi de sokakları dolanalım. Bu Tanaka ile Bethel. Abla şu an hazırlıyor. Bakın şurada gördüğünüz şey, o kahverengi top top ufak kesilmiş şey areka cevizi. Burada böyle bir palm ağacı var ve onun meyvesi biraz böyle uyarıcı etkisi olan bir şey. Şimdi bu sürdüğü beyaz şey bildiğiniz kireç. Bu ağaç da açelya ağacının yaprağı. Şimdi açelya ağacının yaprağına kireç buluyorlar. Daha sonrasında da onun içine şimdi göreceksiniz cevizleri koyacaklar. Abla hazırlarken görelim. Birçok farklı türde hazırlandığı için tam hepsinin detayını tabii ki bilemiyoruz. Şimdi bunun içerisine baharat da katabiliyorsunuz. Bak abla bunu sade yaptı. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapıyor. Baharatlı yapıyor, sade yapıyor. İsterseniz içine bunun tütün de katıyorlar. Şimdi tüzü var. Tüzü var. Çok fazla kedi görmüyordum Myanmar'da. Burada kediler var. Rastgele böyle iyi bir pazara geldim ya. Tabii ki kokusu ilginç ve enteresan buranın ama ben alıştım. Ama böyle yerlere ilk defa gelenler rahatsız oluyor. Bu da kurutulmuş balık. Yine mini karidesler falan var. Gerçekten bu kadar fakir olup da bu kadar böyle güzel çiçeklere düşkün olan başka ülke görmedim ha. Glava. Baksanıza. Oha. Tizuba. Ha bu güzel değil, bu güzel diyor. Tizuba. Tanaka. Evet arkadaşlar, bu da bildiğiniz Tanaka. Yani şu gördüğünüz ağaç, tamam mı? Bir tahtanın, kesme tahtasını ya da aynen bakın böyle bir taşın. Yaptırsam mı şimdi? Bu taşın, aynen bu da bir taş. Bu taşta su döküyorlar ve bunu alıp bu şekilde yaparak bunu yavaş yavaş karamelize hale getiriyorlar. Ondan sonra yüzlerine sürüyorlar. Şimdi hem güneşten koruyor, hem ciltteki sivilceleri, akneleri öldürüyor, hem de burası sıcak bir ülke, sıcak bir coğrafya ya. İnsan bunu tenine sürdüğü zaman bir serinlik veriyormuş. O yüzden burada her gün 7/24 kullanıyorlar. Şimdi Asya'nın o meşhur doğal yüz kremini yapıyorlar bana. Sadece bu gördüğünüz odun parçasını suya sürterek, taşa sürterek elde ediyorlar. Onların da hoşuna gitti. Evet. Bekliyor mu? Ha, toplandı cemaat. Evet, şimdi alıyoruz. Sürüyoruz.
Alıyoruz. Sürüyoruz. Alıyoruz. Ha, böyleymiş. Okey. Nasıl oldu? Karayım ya ben, hiç belli olmadı. Ya da kuruyunca belli olacak. Tizuva. Thank you. Tizuva. Bak ablanınki güzel. Tizuva sir. Thank you. Abla gelip gösterdi. Tizuva. Evet, böyle bir şey oldu. Bakalım kurusu nasıl olacak. Evet, aşırı hijyenik bir kasap görüyorsunuz. Sinekler artık siyaha boyamış etleri. Yani Avrupa Paşa'da tahta gelmiş sinek koyuyor. Mglava. Mglava sir. Adamlar çok balık tüketiyor ya. Bizim üç tarafımız denizlerle çevrili, biz balık yiyemiyoruz. Buradan biraz kıllandım ben ya. Huzursuz oldum çünkü çok fazla elinde uzun namlulu askerler var. Demin bir iki eve girip çıktılar. Belki bizle alakalı değildir, bir olay olmuştur ama yine de ben biraz kıllandım. Acaba şu ülkelere hijyen kaç senede gelir ya? Yangon merkezi ve çevresi görece temizdi ama buralar biraz daha kirli. Askerler de bana bakıyor. Bir şey olacağından değil ama bilmiyorum, Myanmar askerleri ya da polisiyle ilgili hiç sıkıntı yaşamadım. Bir kere yaşamıştım, hatırladım. Onda da ne bileyim, yasak doğru bölgeye gitmişim 5 sene önce. Beni geri kovmuşlardı. Kaç gün boyunca otostop çekmiştim. Tayland'a gidiyordum. O gittiğim taraf kapalıymış, Tayland tarafı. Beni sonra geri kovmuşlardı. Kaç günüme mal olmuştu o olay ya. Burada bayağı fakir bir mahalleymiş ya. Baksanıza, millet saç evlerde yaşıyor. Onun haricinde Myanmar askeri polisi geri geliyor, yemek bile ısmarlıyordu bana. Şimdi ya bir şey olmaz, yine de şey, ne yapıyorsun, ne ediyorsun bu mahallede, niye video çekiyorsun falan filan diyebilirler belki, o yüzden çok fazla adamları kamera tutmayalım. No, no, I don't like. You man. You try. Okay, video. Okay, nothing. Okay, Tizuva. Şimdi bir tane daha abimiz hazırlıyor, bakalım bu karışık mı yapacak. Sorry, I forget how to say your local name. Kun. Kun. What do you, it is pan, right? Say. Pan. Pan. Kun. Hindi say pan. Pan. Yeah. Pan kaiga. Pan kaiga. Yes. Ama buna tütün de katıyorlar. Tütün de kattıkları için aslında bağımlılık da yapıyor. Aslında bu bir yandan da uyuşturucu. Şu an tütünlü bir şey katıyor mesela. Baba. Baba. Bu tütün, ama buna işte baharat da katıyorlar. Anason katıyorlar. Signal ne? Ha. Anason katan var. Şimdi bu ceviz, bu kireç ve bu yaprak, aslında bunlar birleşik olduğu zaman kırmızı bir tükmük salgılatıyor. Bunun iyi yönleri de var. Niye? Tükmük bezini çalıştırdığı için galiba sindirim sistemi de hızlı çalışıyormuş. Ama uyuşturucu yönüne, bu özellikle bu ceviz var ya, bu ceviz. Özellikle bu cevizin zaten kendi başına bir uyarıcı şekli var. Bu ceviz de bu kireç karıştığı zaman bu şey için yapıyorlarmış. Bu cevizdeki o uyarıcı, beyne giden uyarıcı daha hızlandırmak için, yani bundaki o içindeki mineralleri daha fazla dışarı çıkartıyormuş. Size de bir yandan da bu tükmük salgılatıyor. Siz de o tükmük yoluyla artık hemen direkt beyne o uyarıcı şeyi ulaştırmış oluyorsunuz. Ama böyle aldığınız bir tane çiğnediğiniz falan kafanız güzel olmuyor. Bunlar sabahtan akşama kadar çiğniyor ve tükürüyorlar, gördüğünüz gibi. Dişleri hep kötü durumda çünkü bu ağız kanseri yapıyor, aynı zamanda dişleri eritiyor.
Aslında yasaklı olan yerler de var. Tayvan'da da var, Somali'de de var. I don't know. No. But, More small about it. No smoke. No I copycat. This is original package. I know, but I don't like smoke. Oh. This is similar smoke, right? No, this is eating like But not in... no inside. This you touch it. Anason. You touch it. This is give me free. Yeah, okay, I know. Ori. Anason. Huh? I know. Oh, direkt dilime ferahlığı verdi. How much? One piece? Money very small. Really? So no, I give you free. No. Just I question, not I. Money very small. So no. Şöyle söyleyeyim. 3 tanesi 1-2 sent yani. O yaprak poşetlere koyuyorlar şöyle 3'er 5'er tane birkaç sent. Ulaşılması kolay. This is 5 feet. 200. 500. 500. 200. 200 or 500. 5 tanesi 5 tanesi doların 6'da biri 7'de biri fiyata geliyor. Abi de böyle sürekli tükürüyor, bakın orada hemen kırmızı leke oluştu. No please. Ha? खाएगा ना पूरा एक खाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं है. You like it like this? So I don't like. Really I don't like. Thank you. Ben daha önce denedim, hiçbir alta benzemiyor. Tziba. Okay. Bye bye. Yala dedi. खाए. İlla denetçilikle bir şey ya. कौन है? कौन है? What is this? What is this? White. You can try. White. Quite. Acayip eşkili bir tat geldi ağzıma. Interesting. Okay, Tziba. Bye bye. Thanks sir. Ağzım dilim yamuldu. İnanır mısınız, nerelere geldim, ne yapıyorum hiç haberim yok. Ama geldiğim mahallelerde Müslümanlar da var. Müslümanlarla Budistler bir arada yaşıyor. Bu ülkede dediğim gibi ağırlıklı nüfus zaten Budist, %85 kadarıyla. Ondan sonra yani tam resmi rakam ne emin olamadım çünkü farklı söylemler var. İnternette başka yazıyor, insanlar başka söylüyor ama %5 ile %10 arasında Müslüman var. Aynen. Bu sokakta da Müslümanlar vardı. Yani bayağı Müslüman yaşıyor, özellikle Yangon'da. Mandala'ya gitmiştim. Orada da yine Müslümanlar çoğunluktaydı. Arakan'a gitmiştim. Zaten orada da aslında zamanında bu Arakan katliamından önce orada Müslümanlarla Budistlerin sayısı aynıydı. Ama işte biliyorsunuz katliam sırasında 700-800 bini, belki 1 milyona yakını sürgün yedi Bangladeş sınırına. Ve o insanlar abi hala yıllardır, 2017'den beri ne Bangladeş onları kabul ediyor ne Myanmar'a geri dönebiliyorlar. Çok üzülüyorum Arakan'daki insanlara. Adamlar orada iki devletin arasında sıkışıp kalmış yaşıyorlar. Rakhine dediğimiz bölge, oraya Rakhine eyaleti diyorlar. Ben nereye gidiyorum bir bakayım ya. Neyse buradan gidelim. O Rakhine dediğimiz eyalet, devlet de Budist olunca Rakhine, yani çok ilginç bir yer ya. Gerçekten anlattım biraz ilk videolardan birine değmişim zaten. Bu Rakhine'lerle devlet savaşıyor. Devlet Rakhine'lerle savaşıyor, yani Budist grupla. Ama bunlar böyle farklı bir ırk. Rakhine grubu. Hatta işte o yüzden adamlar eyaletin adına bile kendisini ver demişler zorla. Bu Rakhine'ler devletle savaşırken sonra bir anda da işte oradaki Rohingyalılarla savaşmaya başlıyor. Özellikle Rohingyalılar diyorum. Çünkü daha önce de söylemiştim. Konu Müslümanlık değil yani oradaki savaşın. Bu Rakhine'ler uyuz insanlar. Myanmar devletine de uyuzluk yapıyordu. İşte bizim oradaki Rohingyalı Müslümanlar da uyuzluk yapmışlar. Ondan sonra işte maalesef olumsuz olaylar yaşanmış. Tabii ki Rohingyalı Müslümanlar da biraz böyle güçlü, diktatör ruhlu insanlar, yani biraz sağlam insanlar. Onlar da işte böyle daha öncesinden olaylara karışmış. Onlar da bir şeyler yapmış. Üzücü ya. Yani ne olursa olsun abi, neyi paylaşamıyorsunuz? Senelerdir yaşıyorlardı orada, ne güzel. Umarım bir şekilde bir gün geri dönerler evlerine o insanlar. Nereye gitseniz insanların evlerin önü, dükkanların altı böyle
Kıyı köşe bile manglava. Kıyı köşe bile şey dolu, restoran dolu. Bu insanlarda şey yok abi Güney Asya'da. Neredeyse evde yemek yapma kültürü yok. Zaten her evin bahçesi restoran. Yani bir gün biri birinde yiyor, bir gün biri birinde mi yiyor? Nasıl para kazanıyorlar anlamadım ki. Herkes restorancı. Kim peki yemeği yiyor? Yangon'da bu arada toplu ulaşım bayağı var. Yani neredeyse her yere böyle hızlı toplu ulaşım bulabiliyorsunuz. Taksiler deseniz ucuz. Manglava. Şunun güzelliğine ya. Küçücük burunları var bunların ya. Okay, tiziva, bye bye. Bye bye, bye bye. Abi zaten koca adamların bile burnu küçücük. Hele bebeklerinki çekirdek kadar. Abi bakın tren geçiyor. Tamam mı? Bu trene beni bindirmediler geçenlerde. Bu tren Yangon'dan başlıyor, kuzeye gidiyor, böyle 4-5 saatlik bir loop yapıyor. Yani dönüş yapıyor ve tekrardan başladığı noktaya geri dönüyor ama turist almıyorlar şu an. Enteresan işler ya. Yine Müslümanlar. Selamünaleyküm. Evet, havalimanı çok yakınmış. Ablam da çok yakın geçti. Karşıdan geçtik uçak. Abi havalar şu an çok güzel. Arada böyle bulutlanıp yağmur atıyor ama böyle Aralık ayı, Ocak ayı gibi gelebilirsiniz benim bu geldiğim dönemler. Ama buraya birkaç ay önce gelirseniz burası bir muson var. İllallah diyorsunuz ya. Muson sıcak yine ama böyle nem yapış oluyorsunuz, ıslanıyor, tam kuruyorsunuz bir daha ıslatıyor. Değişik mevzular yaşıyorsunuz. Burada aynen bayağı Müslüman varmış ya bu mahallede de. Her sokakta ablalar satıyor. Bu melet nasıl bir şeymiş abi? Her yere ulaşmış. Yani tadı tuzu da bir şeye benzemiyor. Nasıl bir bağımlılık yapıyor? Ablam da yapıyor. Herkes durmadan böyle kireç şey yapıyor. Yaprağı kireç buluyor. Baksanıza her yer. Rastgele basit bir sokağa girdim. Her yer sanki böyle kan içinde. İnsan sanar ki bilmese kavga mı olmuş burada, ne yapmışlar? Ülkenin her yeri adım başı böyle kırmızı kan içinde. Ve size daha kötüsünü anlatayım mı? Abi ülkede şöyle bir şey var. Bu insanlar arabanın içerisinde bile bunu çiğniyorlar, tamam mı? Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ya camdan tükürüyorlar ya da otobüsteyken ellerinde poşetlerle bunu biriktiriyorlar ya da pet şişeleri biriktiriyorlar. Pet şişenin ağzına kadar içi kanla doluydu. Hava kararıyor, videoyu daha fazla uzatmayalım. Benim bu videoda asıl anlatmak istediğim, değinmek istediğim nokta zaten şeydi. Yani şehitliğimiz var ama şu an gidemiyoruz. Keşke tekrar gidip ziyaret edebilseydim. Hatta bu sefer gidemediklerime de gidebilseydim ama şu durumda ülkede maalesef seyahat kısıtlı, yasak, edemiyorsunuz. Bu kadar gösterip anlatabildim. Dediğim gibi benim daha önceki ziyaretimdeki şehitlik videosunu izleyebilirsiniz. Bu bölüm buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.